Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Her sene kilolarca yaptığımız şifalı çorbanın tarifini sizlere vermek istiyorum. Tarifimize hiç bekletmeden direkt harcımızı hazırlayarak başlayalım. 6 adet büyük soğanım var. 1 kiloya yakında karışık kırmızı ve yeşil biberim var. Bahçeden topladım. Soğanları ortadan ikiye yararak rendenin büyük tarafıyla rendeliyorum. Daha sonra da fazla suyunu sıkıyorum. Mutlaka suyunu sıkın. Evet, soğanlarımın hepsini rendeledim. Biberlerimi de baş taraflarını temizleyerek ortadan 2 veya 4'e bölerek küçük parçalar halinde doğruyorum. Bahçeden topladığım bir demet maydanoz, bir demet dereotu ve taze nanem var. Onları da ince olacak şekilde tüm malzemeleri kıyacağım. Ne kadar ince doğrarsanız o kadar güzel olur. Robotta yapmayın, elinizle doğrayın, daha güzel ve lezzetli oluyor. Videomu bu kısma kadar izlediyseniz yorum kısmına herhangi bir emoji bırakırsanız bana destek olmak için sevinirim. Evet, tüm malzemeleri ince ince kıydım. Tepsinin üzerine hepsini alıyorum. Büyük bir baş sarımsağı da havanda dövdüm. Soğanların üzerine alıyorum. Bir kase dolusu karışık baharatım var. Yarım pakette kuru maya kullanacağız. 4 kilo ev yoğurdunun üzerine 1 kilo domates suyu, 1 kilo da biber salçası ekliyor annem. Annemin kanalına açıklama kısmından veya yorumdaki linkten ulaşarak takibi alabilirsiniz. Evet, yarım pakette kuru maya ekliyor. Evet, karışık baharatları da yoğurdun üzerine alıyor. Baharattan sonra 3 tatlı kaşığı yemeklik tuz ilavesi yapıyoruz. Evet, tüm sebzeleri yoğurdun üzerine alarak homojen hale gelene kadar karıştırıyoruz en son. Evet, tüm malzemeyi güzel bir şekilde karıştıralım. Evet, karışımımız artık hazır. 10 kiloya yakın unun üzerine hazırladığımız karışımın hepsini dökelim. Kaliteli un kullanmanızı tavsiye ederim. Baklavalık ve yufkalık unlardan. Evet, tüm malzemeyi sert bir hamur olana kadar yoğuruyorum. Gerekirse un ilavesi yapabilirsiniz. Ama 10 kiloya yakın un kullandım, yeterli oldu. Biraz yoğurması zor. Ama daha sonradan asla un ilavesi gerektirmiyor, sert olduğu için. Evet, tarhanamı toparladım ve biraz daha yoğurmaya devam ediyorum. Sert bir hamur. Toparlanmamış gibi görünüyor ama kabardıkça ve yoğurdukça birbirine geçecek. Evet, bu kadar yeterli. Üzerini kapatıyorum temiz bir sofra beziyle ve 7 gün boyunca mayalanmaya bırakıyoruz. Evet, 7. günün sabahı artık tarhanam dökülme kıvamına geldi. Yumuşadı, tam kıvamında. Tekrardan yoğuruyorum üzerinin kabuğunu ve havasını alarak. Tam kıvamında çok lezzetli bir tarhana oldu. Evet, yoğurduğumuz tarhanadan küçük parçalar halinde biraz un serperek tepsiye alıyoruz ve temiz bir sofra bezi üzerine döküyoruz. Tarhana
bezimiz var bizim. Her sene ona dökeriz. Fazla unlamaya gerektirmeden çok az unlayarak küçük parçalar halinde kopartarak elimizde açarak temiz sofra bezinin üzerine diziyoruz annemle birlikte. Gördüğünüz gibi fazla una gerek kalmadan tam kıvamında güzel bir tarhana oldu. El birliğiyle tarhananın hepsini döküyoruz annemle birlikte. Evet, bu tarifle sizler de evinizde kendi tarhananızı yapabilirsiniz. Bu ölçüler 4 hanelik için, isterseniz ölçüleri azaltarak da deneyebilirsiniz. Evet, tarhanayı dökmeye devam ediyoruz. Gördüğünüz üzere temiz sofra bezinin üzerine dizerek hepsini alıyoruz. Hızlı bir şekilde tarhananın hepsini, bir kısmını masanın üstüne, bir kısmını böyle temiz sofra bezinin üzerine döktük ve kurumasını bekliyoruz. Kuruduğunu ters çevirerek diğer tarafını da kurumasına yardımcı olalım. Evet, şu an yeni döküldüğü için daha yaş. Akşam üstüne doğru tarhanaların ters çevireceğiz ve daha sonra bu şekilde küçük parçalar halinde elimizle küçülteceğiz. Evet, annem sabah erken saatinde bu hale getirmiş. O yüzden çekemedim. Daha sonra biraz daha kuruduktan sonra çektirmeye vereceğiz. Veya evinizde mutfak robotunda da kendiniz çekebilirsiniz. Daha ince olması için bizim buralarda tarhana çeken yerlerimiz var. Oralara getirerek çektiriyoruz. Evet, gördüğünüz gibi artık tarhanamız hazır. İncecik un tarhanası. Yakından da şöyle göstermek istiyorum. Tam kıvamında. Böyle bir hafta daha masanın üstünde bırakarak kurumayı bırakacağız. Ara sıra da toplayarak tekrardan yayacağız. Gördüğünüz gibi rengi, kıvamı, inceliği harika oldu. Deneyecek olanlara şimdiden kolaylıklar dilerim. Kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Daha farklı tarifler için bunları da izlemeyi unutmayınız.